Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, yine kolaylıkla yapılabilecek çok lezzetli bir tarifle geldim. Evet, bu çok kolaylıkla yapabileceğiniz enfes olan böreğimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere 2 su bardağı suyumu tabağıma alıyorum. Artık unumu da dahil ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz dahil ettim. Artık hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu da dikkatli kullanıyoruz. Hamurumu yoğurdum. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu tezgahıma aldım. Bu arada 5 su bardağı un kullandım. Şimdi hiç bekletmeden bezeleri ayırıyorum. Bunun için hamurumun üzerine de bir miktar un alıyorum. Yapışmaması için. Evet, bezeleri ayırıyoruz. On 12 beze yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bezemi oluşturuyorum. Bezelerimi oluşturdum. 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ karıştırdım. Bezelerimi şöyle içerisine alıyorum. Arkalı önlü çevire çevire şimdi üzerini kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. Doğradığım pırasayı tavama aldım. İçerisine 1 çay bardağı zeytinyağı dahil ettim. Kavuracağım. Yarım kilo pırasa kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz dahil ediyorum. Baharatlarımı da dahil ettim. Karıştırıyorum. Evet, kapatıp ateşten alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamurum 1 saat dinlendi. Hemen açmaya başlıyorum. Evet, yağdan bir miktar aldım. Tezgahıma biraz sürdüm. Hamurumun bir tanesini tezgahıma aldım. Açıyorum. Şöyle güzelce elimizle çeke çeke iktire iktire açabiliyoruz. Yağlı hamur çok da güzel hamurumuz. Evet, şöyle dikdörtgen yaptım arkadaşlar. Olabildiği kadar. Şöyle kesikler atıyorum. Evet. Hazırladığım pırasalı iç harcımdan koyuyorum şuraya. Bir tatlı kaşığı da beyaz peynir rendesi dahil ediyorum üzerine.
Şöyle üzerine kapatıyoruz. Böreğimiz çok lezzetli. İç harcı olarak kıyma da koyabilirsiniz, ıspanak da koyabilirsiniz, patates koyabilirsiniz. Hepsini çok güzel kaldırabiliyor. Hakikaten harika, lezzetli bir börek. Çok da kolay. Evet, şimdi şu tarafını çeviriyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsime götürüyorum. Evet, sonuncusunu da tepsime yerleştirdim. Bir yumurta sarısı ve kalan yağımı dahil ettim. Karıştırıyorum. Böreğimin üzerine güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Buraya kadar izlediniz ve hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de yeni gelecek olan tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Yorumlarınız ve beğenilerinizle de ayrıca desteğiniz benim için çok kıymetli. Kaldı ki beni kimler izliyor görmüş oluyorum. O güzel yorumlarınızı okudukça gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok güzel insanlar var ve Amerika'dan ve Türkiye'nin pek çok şehrinden, pek çok ülkeden takip ediliyoruz. Bunu zaman zaman belirtiyorsunuz. Yorumlarınızda okuyorum. Çok da mutlu oluyorum. Takip edildiğim her bölgeye, her ülkeye ve tüm güzel insanlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Şunu da belirteyim. Benim fırınım biraz farklı pişiriyor. Önce bu tarz yiyecekleri, börekleri ve poğaçaları 180 derece fanda 5 dakika pişiriyorum. Daha sonra 180 derece alt üst ayara çeviriyorum. Buna göre siz de fırınınızın ayarına göre pişirebilirsiniz. Ve böreğimiz fırından çıktı. Böreğimizin altı üstü muhteşem pişti. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Bunu evet içerisinde görelim. Evet, katlarını görüyorsunuz. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.